için en büyük sıkıntı hep şeydi. Hep eşcinsel erkekler veya trans kadınlar vardı. Hiç lezbiyen, biseksüel kadın yoktu. Böyle bir model. Şu anda da hani diyemeyiz ki popüler dünyada. LGBT örgütler kurulmasaydı bir tane yine açığa çıkan yok yani. Hani işte mesela intizar olayında istenmeden ifşa edilen hayatlar var. Hani kimse de çıkıp ben bu kimliği sahipleniyorum diyemiyor kadınlar. Çünkü kadın ezilmişliğini orada da yaşıyor kadınlar. Ve ben hani eşcinsel erkekleri ve trans kadınların olduğunu anlıyordum da benim gibi birisi var mı hiç bilmiyordum. Bu da yine şimdi o dönem bir de internetin hani işte farklı alternatif bilgi erişim kanallarının olmadığı çok küçük taşra şehirlerinde hani ben çok kitap okuyan bir çocuktum ama hani buna dair kitap bulmanın mümkün olmadığı yerlerde yaşıyordum. Dolayısıyla bu bilgilerden inanılmaz yoksundum. Ben böyle her tür kitap okurdum. İşte daha çok dünya edebiyatı okuyordum o zaman. Neden? Çünkü işte ailem beni yönlendiriyor. İşte o yazarların isimleri biliniyor falan. Bana o kitaplar alınıyor. Ben de hevesliyim, okuyorum. Ama kendimce böyle macera kitapları falan da alırdım. Gazetecilerde özellikle satılan. O macera kitaplarının içinde 16 yaşımda falandı galiba. Bir lezbiyen ilişki tarifi okumuştum ve şok olmuştum. İki kadın birbiriyle sevişiyorlar. Yani gerçek anlamda şok olmuştum. Demek ki bu mümkün. Hani bunun için birisinin erkek olması gerekmiyor. Ve bu bilgi o kadar şaşırtıcı bir bilgiydi ki benim için. Hani hiç kimseyle tartışamayacağım, konuşamayacağım, neremde saklayacağımı, nereye koyacağımı bilmeyeceğim bir bilgi ama yani bu bilgiye erişmem bile bu kadar kazara olmuştu. Üniversitedeyken işte benim hayatımda başıma gelen iki iyi şey vardır ilk senemde. Biri Murat Anmungan. Ben Murat Anmungan'ı şarkı sözü yazarı sanıyordum üniversiteye gelmeden. Neydi o grubun adı ya? Yeni Türkü. Yeni Türkü'nün. Murat Anmungan'ın bir kitapçıya gittim bir arkadaşımla. Üniversitede aynı yurtta tanıştım. Bunlar hep dediğim gibi böyle entelektüel şeylere kafa yoran öğrenciler o zaman. Orada Murat Anmungan'ın bir şiir kitabını gördüm. Ben dedim yani şiir mi yazıyormuş, şiir de mi yazıyormuş? Bilmiyorum şair olduğunu. O derece bir taşralıyım yani. Evet falan dedi. Kitaplarına baktım. Sonra bir Yaz Geçer kitabı. Yani kapağı mavi diye. Yani ben mavi rengi çok sevdiğim için kapak dizaynından onu karıştırmaya başladım. İyi ki de o kitabı elime almışım. Bildiğiniz ilk şiirin Yalnız Bir Operanın neredeyse tamamını kitapçıda okudum ben bir güzel. Kitap karıştırıyorum diye. Ya çarpıldım çünkü böyle şiir sanki benim yaşadıklarımı anlatıyor. Bir kadına duyduğum aşkı anlatıyor. Çok özdeşleştirdim. Nasıl bu kadar derin yazabilir bir erkek diye düşünüyorum falan. Sonra arkadaşım o arada böyle sohbet ediyoruz hani şiir üzerine. Bunları anlatıyorum. Dedi ki Murat Anmungan eşcinsel. Ben böyle gözlerim dört açıldı. Nasıl yani dedim. Yani bunu söylüyor mu? Evet dedi söylüyor. Ben böyle hani vahiymiş gibi hissettim bana. Eşcinsel olan, bunu yüksek sesle söyleyen, şarkıcı olmayan birini duymuşum hayatımda ilk defa. Toplantıya gittim ben böyle 10-15 kişi, çok az bir iki kadın, ağırlıkta erkek. Bu kadınlardan biri Yeşim Başaran. Ondan sonra ben sanıyorum bu ekip uzun süredir toplanıyor. İşte ben gittim. Bende de şöyle bir rahatlık vardır çocukluğumdan beri. Bir yere ilk gittiğimde de ilk gitmişim gibi davranmam böyle. Hani rahatça konuşurum. İnsanlar sanırlar ki ben çok rahat bir insanım. Gittim dedim ki ya ben dedim hani lezbiyen miyim, heteroseksüel miyim, biseksüel miyim bilmiyorum ama burada öğrenebileceğimi sanıyorum. O yüzden geldim. Kafam karışık dedim. Hani sizlerle konuşmak istiyorum falan. O gün toplantıda işte Poetik hani derginin bir sonraki sayının konusu ne olacak falan filan işte öyle tartışmalar var. Ama o kadar böyle sanki böyle üzerimdeki bütün yük kalktı. Öyle bir ferahlamış hissettim ki bir de şöyle bir şok yaşıyorum. Bir grup insan kendime eşcinselim diyor. Dergi çıkarıyor, toplanıyor. Bunu kitapçılara bırakıyor.
Yani büyük bir cesaret geldi bana. Hani onları çok cesur buldum. Sonra toplantı çıkışı da kızlarla, Yeşim özellikle sohbet etmeye devam ettik falan. Ben bir sonraki hafta toplantıya gittiğimde şu moddaydım. Ben lezbiyenim. O kadar rahatlamışım ki bir haftada. Hani o zamana kadar adını hiç koyamadığım, nasıl koyacağımı bilemediğim şeyden öyle bir eminim ki. Öyle bir etki yaratmıştı. Hepimiz çok yoksuluz ve hani hiçbir kaynağımız yok. Biz kendi toplumsal olarak hiçbir kabulümüz yok. Yani kimsenin onayladığı bir örgütlenme yapı değiliz. Zaten de bir avucuz. Dolayısıyla dergi çıkarmak bile bir para işi. Biz mesela dergiyi çıkarmak için işte her ay aidat topluyorduk aramızdan. Herkes ne kadar verebilirsin. Atıyorum bugün parasıyla çalışan biri 50, 100, 200 veriyorsa biz de işte 20, 30, 50 ne verebiliyorsak bu paraları birleştiriyorduk. O da şunun için. Dergiyi bir de bizlerde bilgisayar da yok. Yani bilgisayar lüks o zaman. Biz zaten öğrenciyiz. Bilgisayar yeni yeni yaygınlaşmaya başlamış. Bir tane arkadaşımızın evinde bilgisayar var. O çalışıyor ve hani işte bize göre gelir durumu daha iyi, bayağı iyi. Ondan sonra onun evinde dergi diziliyor. Yani yazılar yazılıyor. Hani o A3 kağıt formatında ikiye katlanacak şekilde ya da A4 formatında da A5'e dönüşüp katlanacak şekilde format değiştirmiştik. Çünkü önce daha küçüktü, sonra daha büyüktü falan. Dizgi yapılıyor. Bunu da o işten anlayan arkadaşlar yapıyor. Mühendis işte bilgisayarcı falan olanlar, bunlar ağırlıkta öğrenci arkadaşlar. Ve dergiyi fotokopicide çoğaltıyoruz. Çünkü matbaaya gidecek bir paramız yok. Fotokopiciye gitmek de ayrı bir zulüm tabii. Fotokopiciden böyle bir derginin fotokopilerini teslim almak da gerilimli bir şey benim için. O dönem şöyle bir boğulma yaşıyoruz. Tüzel kişiliğimiz yok, paramız yok. Her ay kirayı nasıl ödeyeceğiz? Ve haftalık toplantılarımız gerçekten tamamen maliye konuştuğumuz bir şeye dönüşüyor. Yani politika tartışamıyoruz. Ne üreteceğimizi tartışamıyoruz. Üretecek kaynak bulamıyoruz. Ve buna nasıl bir çözüm üretebiliriz konuşmaya başlıyoruz. Ben her ay mesela üyeleri, işte cumartesi nöbetimde tek tek üyeleri arıyorum. Aidatınızı öder misiniz? İşte kiramızı ödeyemedik, çok zor durumdayız. Ki aidatları toplasam bile yetmiyor. İşte parası olan arkadaşlarımızdan borç istiyoruz. Borç alıyoruz falan. Onu ödemeye çalışıyoruz. Böyle bir döngü içindeyiz. Ve o dönem 2004 yılında dernekler kanunu değişmişti. Ve dernek olmak çok kolay hale gelmişti. Yani tüzüğü verdiğin anda dernek olarak kurulmuş oluyordun. Ben de tabii hani hukukçuyum ve arkadaşlarla konuşmaya başladım. Ya biz dernekleşelim. Hani çok kolaylaştırdılar. 16 kişi bulsak dernekleşiriz. Hani açık eşcinsel olarak 16 kişi kurmak istemese bile heteroseksüel arkadaşlarımızla konuşalım. Kurucumuz olur musunuz diye falan. Bir dönem yapabilir miyiz, yapamaz mıyız falan tartışarak. Bir sene sonra falan 2005'te işte tamam yani. Biz bunu yapmayı bir deneyelim noktasına geldik. Ama bizde şöyle bir fikir vardı. Bizim dernek olmamızı bunlar kabul etmez. Kapatılmamız için dava açarlar. Ama bırakalım açsınlar. Böylece somut olarak devlete karşı bir adım atalım. Onlar da bize somut olarak resmi bir cevap versin. Hani bu iş bir resmiyete dökülsün. Adı konulmayan şey. Stratejimiz şuydu, hani reddedileceğiz, işte kanun yollarına başvuracağız, AİHM'e başvuracağız. Niyetimiz, beklentimiz o yöndeydi. Ve biz tabii dernek olduk. Ve ağırlıkta gerçekten LGBT'lerin kurucu olduğu bir dernek olduk. Heteroseksüel arkadaşlarımız da vardı. Tabii hemen valilik bize kapatılmamız için ahlaka aykırı dernek kurulamaz maddesine göre. Medeni kanun. Savcılığa başvuruda bulundu. Hani dava açın bu derneğe karşı diye. Biz tabii bekliyoruz ne olacak. Bu arada
İlk defa işte Uluslararası İLGA Konferansı'na, İLGA Europe Konferansı'na gidiyoruz o seneler, aynı zamanlar. Eş zamanlı oluyor böyle şeyler. Onlar bize geliyor, bize eğitim veriyor. Hani Avrupa Birliği hukukunu, mekanizmalarını nasıl kullanabiliriz, insan hakları mekanizmalarından nasıl yararlanabiliriz, işte falan. O dönem onlarla da ilişkimiz böyle gelişiyor bir yandan, Avrupa ile ilişkimiz. Biz onlarla da görüştük tabii. Hani biz kapatılma davasıyla yüz yüze kaldık falan. Onlar Avrupa Parlamentosu'nda parlamenterlerden mektup yazdırıp bakanlığa gönderttiler, endişeyle izliyoruz falan diye. Sonra biz bir savcılık kararı geldi bize. Derneğin kapatılmasını kabul etmediğine dair savcının, dava açmayacağına dair bir karar. Yani çok demokratik ve şey bir karardı. Yani detaylı yazılmış, insan hakları boyutuyla incelenmiş. Hani bizim savunmalarımız kadar iyi, ondan daha iyi bir karar. Yani şok edici bir karar. Beklemiyorduk açıkçası. Biz dava açacağız falan, gideceğiz şimdi. Benim hayatımda birkaç dönüm noktası vardır böyle. Öncesi ve sonrası diye ayırdım. Hayatımın en öncesi ve sonrası diye ayıracağım şeyi Kaos GL öncesi ve sonrası. Çünkü LGBT olmak benim varoluş şeklim. Hani kadın olmak gibi bir şey. Yani kendimden ayırt edilemez bir şey. Ve ben bunu nasıl yaşayacağım bilmeden yaşama şeklim tamamen baskılanarak yaşadığım bir yaşamdan nasıl yaşayacağımı, nasıl yol yöntem bulacağımı öğreneceğim bir yaşama adım attım. Yani bu benim hayatımın en birincil yanlarından birisi. Hani dolayısıyla çok önemli bir payı var ve ben bir kere kendimi ifade etmeyi öğrenebildim. Bu büyük bir güç veriyor insana. Kendini ifade etmeyi öğrendiğinde ve bir kolektiften güç aldığında, haklılığına ikna olduğunda, senin işte sapık, yasak, anormal, acayip olmayıp tamamen kişisel bir özelliğin olduğunu kendine söyleyebilir hale geldiğinde bunu başkalarına da söyleyebilir hale geliyorsun. O seni işte stigmatize eden falan insanlara. Ve ben arkadaş çevreme, aileme derhal açıldım. Daha akraba çeperime. Çünkü çok haklı buldum kendimi. Ben zaten kimliğimi biliyordum ama hani bunun sözcükleri yoktu bende. Ve toplumun gözüyle bakmaktan kurtuldum kendime. Kalbimin gözüyle kendime bakmak ve beni seven insanların gözüyle kendime bakmak. Sonuçta kendini ifade etme kanallarına kavuşmak çok bir insan için birincil yaşamsal şeylerden birisi. Ve kendini ifade etmeyi öğrenince hayatın o kadar zor olmadığını da öğrenebiliyorsun. İşte daha önce yaşayamadığın ilişkileri yaşamaya başlıyorsun. Her anlamda sahici ilişki kuruyorsun. Önce kendinle, sonra dünyayla, arkadaşlarınla, ailenle ve sevgililerinle hani beraberlik yaşamaya başladığın insanlarla. Ve Kaos GL yalnızca toplumsal cinsiyet ve LGBTİ sorgusu açısından değil, benim çocukluğumdan beri aradığım adalet arayışı, eşitlik, özgürlük talebi, haksızlığa karşı çıkma, ayrımcılık, şiddet, iktidarın her şeyini sorgulama açısından baştan beri çok önemli bir çizgide duruyordu ve sivil topluma da bu anlamda bunu beraber yapma anlamında çok katkısı sunduğunu düşünüyorum. Bunu beraber yapmak isteyenlerle beraber yürüme konusunda yalnızca toplumsal cinsiyet anlamında değil, çok katkı sunduğunu düşünüyorum. Önemli bir yerde durduğunu düşünüyorum. Yani benim hayatım sanki aradığıma kavuşmak gibiydi Kaos GL. Düşünsel anlamda her boyutuyla. Yani benim gibi her şeyi sorgulayan, işte her türlü insan ilişkilerinde olumsuz olarak yaratılmış her şeyi reddeden ve bunun böyle olması gerekmediğine dair bir düş ve bunu pratiğe dökme isteği, bunun için bir çaba. Önemliydi bu.
Ve o yüzden de beni çok kuvvetlendirdi. O güne kadar inandığım şeyleri pratiğe dökmek için de bir alan açtı bana. Ben mesela hiçbir sol örgüte üye olmadım veya işte gidip başka ne bileyim öğrenci derneğine bile üye olmadım. Çünkü hiçbir şeyin beni tam ifade ettiğini hissetmedim. Bir şey de beni tam ifade etti. Hani evet, eksiksiz burada benim söylemek istediğim her şey söyleniyor ve söyleyebilirim ve burada o insanlar aynı şeye inanıyorlar duygusunu. Veya anarşist gruplarla yakınlaşmalarımız vardı ama bir şey eksik kalıyordu bazen. İşte çok erkek geliyordu bazen anarşist tartışmalar bana. İşte bunlardan kurtulabildiğim, arınabildiğim, bunları çok sorgulayabildiğim, bunların sarsmak isteyen, sarsabileceğim insanlarla karşılaştığımı düşündüm. Yani o şok edici etki, o yapıyı bozma niyeti. Evet dedim, bunun bir olanağı varmış. Zaman içerisinde tabii büyüyerek ve çok güçlenerek, topluma yayılarak bunun gücü artarak ilerledi. Ve bence önemli olan insanın kendine gerçekten yani kalbini dinleyip kendine inanması, kendinden emin olması. Yani yoksa bütün toplum aslında birbirinin paçasını aşağıya çekmeye çalışıyor. Yani herkes mutsuz ve bunu başkasının acısını başkasından çıkararak, başkasına da onu yaşatarak o hırsını almaya çalışıyor. Bu bir tek LGBT'ler için değil, bütün insan ilişki ağlarına sinmiş, yayılmış bir şey. Ve bizim haklılığımızı, doğruluğumuzu bildikten sonra kendi yolumuzda yürümemiz gerekiyor. Kendi yolunda yürümek yalnızca sana değil, etrafındakilere de çok şey verebilir. Etrafındakiler de sana verebilir. Yolda yürürken gördüğün şeyler de sana çok şey verir. Ben gerçekten Kaos GL'nin çok çok önemli bir yol hikayesi olduğunu, bu yolun devam etmesi gerektiğini ve yolda da çok zenginleştiğini düşünüyorum ve yolu da çok çiçeklere bürüdüğünü düşünüyorum. Arada kaktüs de atmış olabiliriz ama olur o kadar.